24 muhabiri Yavuz Oymak'tan bu sorunun yanıtını alacağız. Konuyla birlikte bizleri bekliyorlar. Yavuz yayına gayet hazır görünüyor. Hemen sözü onlara bırakalım. Gayet hazırız gerçekten de Kahraman Poyrazoğlu. Görüntüm oldukça teknolojik, zira teknolojinin can damarındayız desek abartmış olmayız. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'tayız. İşte üzerimde gördüğünüz bu inanılmaz şeyleri ürettiler. Akıllı baretten bahsediyorum. Kamera var, bileklik var ve çok daha fazlası var. Şimdi birkaç örnekle seyircilerimize, 24 izleyicilerine anlatalım. Şimdi bulunduğumuz alanı bir riskli çalışma alanı olarak düşünün. Bir maden olarak düşünün. Siz burada çalışan bir işçisiniz ve madende 2 nokta güvensiz, yani işçilerin oraya girmemesi veya sınırlı sürede girmesi gerekiyor. Peki bunu nasıl takip edeceğiz? İşte bakın, kolumda bir bileklik var. 24 canlı yayında kameraman arkadaşım Sami Uslu gösteriyor. Ben madende dolaşırken bu bileklik sayesinde girmemem gereken yere girersem veya olmam gereken süreden daha fazla sürede olursam hemen merkeze bir uyarı gidecek. Şu anda biz 2 güvensiz nokta belirledik bulunduğumuz alanda. Bir tanesi işte tam da bu gördüğünüz nokta. Şimdi o alana giriyorum ve gerçekten kolumdaki bileklik ve baret o uyarıyı yapacak mı? Canlı yayında deneyelim. Girdim bu alana. İşte gördüğünüz uyarıyla birlikte karşıda ne yazıyor? Tehlikeli diyor Yavuz Oymak, tehlikeli ve 76 olarak gördüğünüz rakamda nabzı gösteriyor. Tehlikeli yazısı şu: işçinin bulunduğu yer tehlikeli. Burada bulunmamalı veya belirlenen süreyi aşmamalı. Şimdi ikinci noktayı belirleyelim. Şu hemen karşıda gördüğünüz tarafı da biz güvensiz olarak belirlemiştik. Burayı da test edelim. Bakalım, geldik. Neydi? İşte bakın, yine ikinci noktada da tehlikeli yazısını gördük. İşte bütün bu bilgi nasıl oluyor? Bileğimdeki bileklik ve kafamdaki baret sayesinde işçinin, çalışanın tehlikeli bölgede dolaştığını anlatıyor ve hemen merkeze ve işverene uyarıda bulunuyor. Elbette sadece bununla da sınırlı değil. Gözlükten de bahsedeceğiz. Gözlük ne işe yarıyor? Şimdi gözlüğün çalışma prensibini anlatabilmemiz için uzman arkadaşların kısa bir hazırlığı olacak. Yaklaşık 45 saniyelik. Onlar hazırlıklarını yaparken ben burayı da anlatmaya devam edelim. 11 kişilik dev bir kadrodan bahsediyoruz. 2 yıllık hummalı bir çalışma yapıldı. 1,5 milyon avro hibe alındı ve yerli tasarımla birlikte ülkemizin adını bütün dünyada duyurabilmek için yoğun bir gayret sarf edildi ve bu çalışma sayesinde gerçekten de iş kazalarının ciddi anlamda azaltılması ve kazaların önüne geçilmesi noktasında ciddi çalışmalar yapılıyor. Bilekliği gösterdik. Gözlükte ne olacak? Şimdi hazırlık birazdan bitmek üzere. İşçi gözlüğü taktı. Riskli alanda ilerliyor. Bu bir maden olabilir veya can güvenliğini tehlike altında olan ağır meslekler, metal işi gibi yapılıyor olabilir. Gözlüğü taktıktan sonra, evet hazır galiba. Şimdi sizin üzerinizde deneyelim. Bakın, görevli arkadaşım gözlüğü taktı. İş yerinde, iş alanında ilerlerken diyelim ki yapması gereken çok sayıda iş var ve bu eğer gözlük olmasaydı eline kağıt olarak verilecekti. Yaklaşık 20-30 sayfa, 50 sayfalık bir bilgi notu olacaktı elinde ve o riskli alanda çalışırken hem yapması gereken işleri o kağıttan okuyacak, bir yandan da hem ellerini kullanmak zorunda kalacaktı. Yani şunu söylemek istiyorum: yapması gereken işlere kağıttan bakacak, hem kağıda odaklanacak, hem işe odaklanacak, dikkati dağılabilecek. İşte bütün bunlar olmasın diye gözlük üretildi. Bu gözlük gözlüğün gördüğü açıda yapması gereken işler yüklü. Yani bu gözlükten bakıyor, gözlüğün ekranında yapması gereken işleri karşısında görüyor. Diyor ki evet, karşımda ekranda bu var, şu anda şunu yapmalıyım. Dolayısıyla ne oluyor? Elleri serbest oluyor, dikkati dağılmıyor, işine odaklanıyor ve muhtemel iş kazalarından da kurtulmuş oluyor. Anlatacak, söyleyecek çok şey var ve elbette kiminle konuşacağız? Eren Mert'le, bu işin fikir babası, ekibin başı ve ülkemizin temsil noktasında gece gündüz çalışan bu ekibin her şeyi diyebiliriz. Sizi öyle tanıttık. Eren Mert, elektronik ve biyomedikal mühendisi. Emeğinize sağlık, gurur duyduk. Bilekliği ve gözlüğü anlatmaya çalıştım. Bir şey daha var galiba. Evet. Biz burada sistemde... O üçüncü şeyi bir anlatın lütfen. Bilekliği anlattık, gözlüğü anlattık. Kask üzerindeki sensörlerimiz var. Örneğin gaz sensörlerimiz var. Tehlikeli ortamlardaki bütün tehlikeli gazları algılayıp aynı zamanda sıcaklık değişimlerini algılayıp bir
olumsuz bir durum olduğunda hemen işçiyi uyararak o bölgeden çıkmasını sağlıyoruz. Ciddi anlamda iş kazalarının önüne geçilecek mi bu çalışmalarla? Evet, zaten iş kazalarının en büyük sebeplerinden birisi dikkatsizlik, bir de ortamda gerekli olan önlemlerin alınmaması. Bununla ilgili zaten bir kısa bir kullanım senaryosu videosu da hazırladık. Onu da göstermek isteriz. Evet, o videoyu da gösterelim. Bakın, o bahsettiğim bir işçiyi görüyorsunuz. İlerliyor. Başında baret var, gözünde gözlük var ve bileğinde de bileklik var. Dediğim gibi güvensiz alana girerse uyarı merkeze gidecek, işverene gidecek ve kameralar sayesinde de Ve anında oradan uzaklaşması sağlanacak. can güvenliğini korumuş Evet, olacak. can güvenliği için anında oradan uzaklaştıracağız. Bundan sonraki hedeflerde neler var efendim? Yönetim merkezi ile işçi arasında sürekli bağlantı kurma hedefimiz var. Bu sayede teknik bilgisi az bile olsa işçinin, yönetim merkezindeki daha tecrübeli kişiler uzaktan onu yönlendirerek işin en doğru şekilde ve en güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak. Peki destek noktasında nasılız? Yani herhalde amaç hem ülkemizi dünya vizyonda tanıtmak, daha çok tanıtmak, değil mi? Evet, şu ana kadar 3 ülkede tanıtımını yaptık. Daha da bu tanıtımları arttırıyoruz. Ar-Ge tarafında Avrupa Birliği'nden desteğimizi aldık. TÜBİTAK'tan onayımızı aldık. Çalışmalarımızı 2 yıldır devam ettiriyoruz. Bu yılda hedefimiz artık sahada kullanım için üretim ve ürün senaryolarını oluşturmak. Şu an birçok firmayla, özellikle enerji sektöründeki firmalarla görüşme halindeyiz. Hedefimiz en çok iş kazalarının yaşandığı maden gibi enerji sektörünü ilgilendiren alanlarda çözümler üretmek. Evet, bir yandan Eren Bey'le konuşurken bir yandan kolumdaki bileklik de sürekli ötmeye devam ediyor. Bu bir yandan nabzımı ölçüyor, bir yandan ortamdaki sıcaklığa bakıyor ve anlık değişimleri de bize bildirmeye devam ediyor. 11 kişilik bir ekip dedik. Ancak içlerinde bir hanımefendi var. Hanımefendiyle konuşalım. Emeğinize sağlık. Büyük bir emek. Sanıyorum değil, kesinlikle gururlu olmalısınız. Hem ülkemizi temsil ediyorsunuz hem de gerçekten iş kazalarının önlenmesi noktasında çok ciddi bir adım. Neler paylaşmak istersiniz? Valla gururluyuz. Yaklaşık 2 yıldır emek harcıyoruz. Yeni artık emeğimizin karşılığını almaya başladık. İnşallah iyi olacak her şey. Heyecanınızı da paylaşıyoruz 24 izleyicileriyle birlikte. Kahraman Poyrazoğlu, gerçekten de aslında belki saatlerce anlatacak malzeme var burada. Çünkü emek çok büyük, ekip çok büyük, amaç çok kutsal olunca elbette anlatacak şeyi birkaç dakikalık canlı yayında anlatmak hiç de kolay değil ama elimizden geleni anlatmaya çalıştık. Kısaca topluyorum. Bileklik var, akıllı barette kamera var ve dediğimiz gibi amaç iş güvenliğini sağlamak, can kayıplarını mümkün mertebe en aza indirmek ve bunu yapabilmek için de işte gördüğünüz bu ekip, aslında 11 kişiler, şu anda bu kadarı burada. Gece gündüz çalıştılar, 2 yıl emek verdiler ve bundan sonraki hedeflerinde de elbette bunları daha da çok geliştirmek var diyelim ve sözü size bırakalım.